Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum uzun zaman oldu ama artık yurt dışı gezileri tekrar geri başlıyor. Karşınızda dünyanın en büyük 3. ülkesi Çin ve nüfus bakımından da 1.4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2. ülkesidir. Ülke ise toplam 56 farklı etnik köken oluşturuyor. Ülkenin bayrağı ise kırmızı renk komünizmin ve Çin Han ulusunun simgesi olarak kullanılmakta olup Büyük Sarı Yıldız Komünist Partisi'nin önderliğini ifade etmektedir. Çin dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Amerika'dan bile daha çok dolar rezervine sahip olduğu için dünyanın en büyük ekonomisine sahiptir. Bu yüzden artık Çin dünyanın yeni patronu. Çin gezim boyunca öğrendiğim en net durum ise Çin'in dünyaya değil dünyanın Çin'e ihtiyacı vardır. Her eyaletinde, her şehrinde farklı bir üretim sistemiyle en ufak civatadan tutun ki ağır sanayiye, teknolojiye, elektrikli arabalarına, her şeye, her kalitede üretebiliyorlar. Ticaret yolları ile sağladığı ağı ile tüm dünyaya her şeyi hızlıca gönderebiliyorlar. Ülke aşırı güvenli. Hatta dünyanın en hızlı hırsızlık olayı Çin'de çözülmüş. Sadece 7 dakikada hırsızı yakalamışlar. 2008 yılındaki Pekin Olimpiyatları ile tüm dünyaya adını duyurmuş ve gelişim süreci Çin'de başlamış. Çince dünyanın en çok konuşulan dil olmasına bağlı olarak Birleşmiş Milletler'in 6 resmi dillerinden biridir. Aynı zamanda Çin, Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Macao'nun resmi dilidir. Bu gezide hem tarih hem doğa hem de Çin'in gelişen, büyüyen ve dünyanın yeni süper gücü olan Çin'i gezeceğiz. Gezimize ise ilk durağımız olan Şangay'dan başlıyoruz. İstanbul'dan Şangay'a olan yolculuğumla ilk bölüm ile karşınızdayım. İyi seyirler. Çantamızı sırtladık ve bu bölümde dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Tam 8 yıldır beklediğim bu vizeyi sonunda aldım. İnanılmaz heyecanlıyım. Artık tekrar yurt dışı gezileri başlıyor. Uzun uzun konuşacağız. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan bu geziye başlıyorum. Hadi o zaman gidelim. Şuradan şöyle check-in ekranına baktım. Uçağı buldum. İnanılmaz heyecanlıyım. Sanki ilk defa yurt dışına çıkıyormuş gibiyim. Çünkü aylardır Türkiye'de motosikletle bir yolculuk yapıyorduk. Yaklaşık bir 14 bölüm Türkiye'yi izledik. Ama şimdi tekrar yurt dışına çıkma vakti. Vizemiz hazır. Pasaportlar yanımda. Gelişi belli olmayan bir yolculuğa. Haydi gidelim. Şurada şöyle check-in'imizi yaptık. Çıkış için artık hazırız. Bir de gelip hemen şuradan şu kağıda 500 lira para veriyoruz. Kağıdı biraz sonra yırtıyorlar ve çöpe atıyor. Ne diyeyim ki? Dünyada sadece birkaç ülkede var bu olay. Maalesef bizde de var. Yurt dışı çıkış pulu. Şu ülkeden çıkarken de şuradaki yoğun pasaport sırasına girmemek için e-pasaport diye bir şey var. Buradan çıkış yapıyorum genellikle. Böylelikle pasaporta mühür de vurulmuyor. Hadi çıkalım. Böylelikle basitçe pasaporta damga vurulmadan e-pasaport ile çıkış yapılıyor. Haydi uçak kapısına doğru. Acayip özlemişim şu anı. Bugün havalimanı da bayağı bir yoğun. Ve artık F-17'li kapıdan geçip China Airlines uçağa gitme vakti. 15-16 gün Çin'i keşfedeceğiz. Bu gezide de şöyle ufacık bir çantayla çıktım. Önceki gezilerde kullandığım çanta. Arka tarafında laptop var. İçinde kıyafetler var. Ben de hazırım. Hadi gidelim. 9 saatlik 10 saatlik bir yolculuk olacak. Şangay'a gidiyoruz. Heyecanlıyım. Ve uçaktaki yemeğimiz. Pilav çok kuru oluyor, o yüzden tavuk ve noodle olarak aldım. Şurada tereyağı, bisküvi, bir salata, bir de puding var. Hadi afiyet olsun. 9 saatlik bir yolculuk. Biraz yorucu geçiyor. Son 2 saat kaldı. Hadi afiyet olsun. Yiyin kardeşlerim. Bu uygulamayı indirin diyor, kayıt olun diyor. Daha sonra uzun uzun anlatacağım. Şöyle bir Çin uygulamaları var. Alipay ile ödeme yaparak metroyu kullanabileceğiz. Hadi bakalım.
Gel bakalım gel yoldaşım. Şöyle şu metrodan şöyle çıkıp karşımda motosikletler, bisikletlerin kiralandığı ya da park edildiği bir yerle Şangay'daki ilk anımı paylaşıyorum aslında. Heyecanımı maruz görün, hiç uyumadım. Sanırım bugüne kadar girdiğim en kolay ülkelerden biri oldu. Herhangi bir soru, bir şey sormadı. Sadece polis memuru şey dedi. Niçin geldiniz dedi Çin'e. Seyahat şeyiniz nedir diye. Ben de iş ve gezi olduğunu söyledim. Vizem de zaten öyle. Gerçekten de buraya hem ticari hem de seyahat için geldim. Uzun uzun Çin videolarımın hepsinde anlatıyor olacağım zaten bunu. Işık yandı. Karşıya geçiyoruz. Şimdi bugün kaldığım yere doğru gideceğiz. Bir hostelde konaklıyorum. Bu çocuk nerelerde kalıyor? Sokakta mı yatıyor? Sorusunun cevabı genellikle ben dünyayı gezerken ucuza sırt çantalıların gidip kaldığı işte 10 dolara, 15 dolara, bazen 5 dolara olan hostellerde konaklıyorum. Onlardan birine gideceğim şimdi de. 3 günlük yer ayırdım Şangay'da. Şöyle Şangay'dan ilk dakikalar böyle. Baksana arabaların sanki hepsi mi elektrikli ya? Yok, değilmiş. Acayip heyecanlıyım. Çok uzun zamandır motosikletle gezdiğim için şimdi sırt çantalı gezilere geri döndük. Şu BYD markası Türkiye'ye yeni giren bir marka. İlk dakikalarım böyle başladı Şangay'da. Bugün uzun uzun gezeceğiz ama benim bir 10 saat falan uyumam lazım. Anca herhalde kendime gelirim. Bir ülkede dikkatimi çeken ilk şey hep şeydir benim. Herkes başka bir şeye dikkat eder ama ben sigara izmariti var mı yok mu ona takılırım. Şimdi konaklayacağım yere az kaldı. Buralarda bir yerde hostelim. Ve hostelimden günaydın. Değişik bir yerde kalıyorum. Selam. Uzun bir yolculuğun ardından 9-9,5 saat falan sürdü. İyi ki direkt uçuş almışım. Şangay'a geldim. Şangay'a gelir gelmez de sabah ne çektim bilmiyorum. Metro vesaire derken buraya kaldığım yere, hostelimin olduğu yere geldim. Şurada bir tane hostel tuttum. Hostelinde 3 geceliğine 15 dolar ödedim. Genellikle böyle seyahat ederken hostellerde konaklıyorum. Değişik bir ara sokak. Şimdi artık güne başlama zamanı. Sokağa çıkıp bir kahve içeyim, bir yemek yiyeyim. Birkaç almak istediğim teknolojik ürün var. Bir de sağ solu görmek istiyorum. 8-9 yıldır ben bu vizeyi, bu ülkeye gelmeyi bekliyordum. Keyfini çıkaralım. Çin gezimiz başlasın. Bir şey diyeceğim, sanırım aklımızı alacak arabalar var burada. Ve sanki neredeyse hepsi elektrikli. Şunlara bak ya. Ördek, bacaklar. Önce bir kahve içelim. Tsubasa var zannettim ya. Gerçi Tsubasa Japonya'da oluyor. Çocukken çok severdim Tsubasa'yı.
Harbiden gittiğim her ülkede lokal gibi takılmaktan asla vazgeçmiyorum. Abi burada şöyle bir olay var. Şu uygulamalar üzerinden tüm hayatınızı yürütüyorsunuz. Alipay adında bir uygulama var. Alipay'den direkt şöyle girdiğinde otobüse mi, metroya mı, işte taksiye mi, nereye binersen bin QR kodla ödeme yapıyorsun. Bunun dışında da tüm bu uygulamalar üzerinden, yani cüzdan taşımaya bile gerek olmadan işte otelini, yemeğini, uçak biletini, trenini hepsini sadece bir uygulama üzerinden her şeyi gerçekleştirebiliyorsun. Hayatı inanılmaz kolaylaştırmış adamlar. Ben daha gelmeden Çin'le ilgili acayip bilgiler öğrendim. Sağ olsun Instagram'dan takip eden Çin'de yaşayan Türkler sayesinde hepsine ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi havalimanına geldiğim andan beridir buraya kadar böyle sorunsuz, sıkıntısız bu uygulama sayesinde geldim. Şöyle transporta tıkladığında direkt metronun QR kodu geliyor. Hem girerken hem de çıkarken okutuyorsunuz. Böylelikle ödeme işlemi kolaylaşıyor. Şimdi mesela gideceğim durağa sadece 2 yuan, yani 8 TL falan ödeyeceğim otobüse. Havalimanından buraya da metroyla sadece 35 liraya falan geldi. Çok ucuz. Şu otobüsle ilk yolculuğumu yaptım. Keyifliydi. 8 liraya geldim kardeşim gideceğim yere. İnanılmaz ucuz ya. Komünist ülkenin aşırı iyi fiyatları. 8 lira. Bedava la. Su parası. Su bile 10 lira artık Türkiye'de. Otobüste yalnız öyle herkes bakıyor ya. Çok tuhaf hissettim. Neredeymiş? Şimdi buluşacağım arkadaşlarımın yanına gideceğim. Şurada ileride Bant adında bir bölge var. Kendimden çok etrafı göstereyim. Sonra kızıyorsunuz. Yol sersemliği, biraz da şok etkisindeyim. O yüzden kusura bakmayın. Gelecek bölüme daha güzel hazırlanacağım. Tramvay da varmış. Vallahi Tesla'lar havada uçuşuyor. 2 tane turistik bölge var buraya yakın. Birisi People's Square, İnsanlık Caddesi. Biri de The Bund bölgesi. Geçit demek galiba Bund İngilizce, ya da set gibi bir şey. Önüne koyulan engel gibi bir şey. Şangay'daki ilk izlenimlerim gayet böyle temiz, ışıl ışıl caddelerin, sokakların, alışveriş dükkanlarının olduğu bir yer olarak görünüyor. Adeta kocaman büyük bir alışveriş merkezinin içerisindeymişim gibi hissettirdi. Özellikle görmek istediğim bazı noktalar var Şangay şehrinde. Acayip. Allah, gözlerimi alamıyorum ya. Vay, şu olay iyiymiş. Şöyle 1 dakika trafiğe tutayım, trafikteki arabaları görün. Kardeşim aman. Araba meraklıları için. Gideceğim bölgeye doğru yürürken motosiklet olayından bahsedeyim. Motosikletle Türkiye'de gezmek aşırı keyifliydi. Çok keyif aldım gerçekten gezimden. Beni destekleyen firmaya, Sivas'taki sponsorum Motosere, Hero Türkiye'ye, gerçekten hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bir motosiklet hediye ettiler gezmem için. Keyifliydi. 14 bölüm çektik Türkiye'den, fakat şu an hava soğudu artık. Hava soğuduğu için de motosikletle gezmek maalesef ki zorlu. Ben aslında yurt dışına çıkmak istiyordum. Yurt dışı ile ilgili şimdi bir proje üretiyoruz. Eğer olursa ülke ülke buralara kadar belki de motosikletle geleceğiz. Umarım o günleri de görürüz. Düşünsene Çin'e motosikletle geldiğimi. Yolda ne maceralar çıkar. Sırt çantalı gezilere tekrar başladık ama devam.
Şurada bak mesela abiler yol çalışması yapıyor. Baretlerini takmışlar. Yeleklerini giymişler, yolu kapatmışlar. Adamlar küçücük bir yeri kazıyorlar aslında. Ama güvenlik önlemlerini alarak çalışıyorlar. Kaldırımların hepsinde de belki bu bölgeye özgüdür. Elektrikli skuterlar, şöyle bisikletler var. Bunlar da galiba Alipay'den yine kiralanıyor. Evet, üzerinde var. Videonun içerisinde çok geçirdim Alipay ismini. Bu bir reklam falan değil kesinlikle. Burada ise bazı markaların bazı söylenişleri bizim söylediğimiz gibi değil. Yani Alipay diye yazılıyor falan ya. Fuzuba diyorlar ona da. Artık doğru söylediysem. Çocuklar gibi mutluyum. O kadar mutluyum ki sırt çantalı geziler tekrar başladı. Motosikletten de çok keyif almıştım ama sırt çantalı olayı başka. Ve Şangay'ın sembollerinden, abi Google'a Şangay yazdığında burası çıkıyor. Şu karşısı The Bund adında bir bölge burası. Şangay'ı bir nevi ikiye bölen kısım. Karşı taraf 2200 yılı falan. Manzarayı gösterelim önce. Işık şov başlıyormuş birazdan. Bu kadar insan onun için bekliyor. Burası ise daha böyle 1800'lü yıllardan eski yapıların yapıldığı, eski yapıların içerisinde modern hayatında devam ettiği, alışveriş dükkanlarının olduğu kısım. Nehrin adını unuttum. Şu nehirde böyle vapur turları vesaire yapılıyor. İnsanlar da akşamları gelip burada ışık gösterisini izlemek, günü bitirmek için buraya geliyorlar. Allah, Çekici'nin memleketine geldik, şaka maka. Ya seyahat etmenin hissiyatını gerçekten anlatamam. İnanılmaz bir şey. Aşırı güvenli duruyor. Daha ilk günü, her yerde polis var, her yerde kameralar vesaire var. Gayet güvenli bir yer duruyor. The Bund bölgesi, bankaların olduğu, otellerin olduğu, alışveriş dükkanlarının olduğu, lüks mağazaların olduğu yer. Herkes neredeyse canlı yayın yapıyor. TikTok'un dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi burası bu arada. 35 milyon nüfusuyla Şangay. Gece de ayrı bir oluyormuş. Işıklara baksanıza, ışıl ışıl her yer. Gece manzarası da bu şekilde. The Bund. Oradan bu tıklım tıklım adım atılacak yer yok. Hadi yarın görüşürüz. Burası da gece gezilmesi gereken caddelerden biri. Nanjing Caddesi adında bir yer. Böyle yayalar için böyle ayrı bir trafik polisi görevlendirmişler. Burada tıklım tıklım mağazalar var, dükkanlar var. Işıl ışıl her yer. Bu yorgunlukla böyle bir gün oldu. Günü böyle bitireceğiz. Yarın Şangay'da gezilecek, gitmek istediğim birkaç yer vardı. Oralara doğru gideceğiz. Şangay'da yeni bir sabah. Son günüm artık bugün Şangay'da. Son gezilecek yerleri gezip yarın artık yeni bir şehre doğru hareket edeceğim. Zaten duruyorlar yaya geçidinde adamlar. Buradaki sadece sıkıntı elektrikli
elektrikli skuterlar, elektrikli o motorların hepsi kaldırımdan gidiyor. Bisikletler de dahil. Aslında galiba şu en sağdaki yol bisiklet yolu. Fakat çat diye çıkıyorlar kaldırıma. Bak şöyle. Çok güzel bir sokaktan geçeceğim şimdi. Eve baksanıza. Tam nerede? Değişik bir ev. Milyon tane kamera var ülkede. Her yerde, her adım, her şey izleniyor. Köşe başlarında, dükkanlarda. Güvenlik için tabii ki iyi. Buradaki neredeyse hiçbir yerin adını tam olarak telaffuz edemiyorum. Zor çünkü telaffuzu. Diğer yabancılar da aynı şekilde telaffuz edemiyor. Hediyelik eşyaların bulunduğu bir bölgedeyim. Turistik hediye eşyaların bulunduğu bir kısım mahalle burası. Geldiğimiz bölgenin adı Tianzifang. Tabelayı gördüm. Şöyle bir Çin restoranında durdum. Burada abi pan fried rice noodle with beef, yani sığır etiyle yapılmış pirinç unundan elde edilen bu noodle inanılmaz güzel. Ben çok seviyorum bunu. Özellikle şu küçük soğanları çok seviyorum ben. Soya filizi. Asya mutfağına bayılıyorum. Ben seviyorum ya. Bana hitap ediyor. Asya mutfağını gerçekten çok seviyorum. Çin mutfağı hele çok sevdim. Yani dikkat ediyorum yediklerime tabii. İçerisinde ne var, ne nasıl yapılıyor falan. Hepsi yazıyor zaten üstünde. Ama güzel. Yemeklere karşı benim ön yargım yok. Mesela bizde at etini kimse sevmez falan ama ben de çok seviyorum. Özlemişim. Chopstick'le yemek yemeyi bile özlemişim. Tadı çok güzel şu pirinç noodle'ının özellikle. Fiyatlar konusuna gelecek olursak da mesela yediğim bu yemeğin fiyatı 40 yen, yani 200 lira falan gibi bir şey. İşte 125 lira, 150 lira. Genellikle 150-200 liraya güzel bir yemek yenilebiliyor. Haydi afiyet olsun. Ben seviyorum Asya mutfağını. Çin mutfağı da gayet güzel. Fransızların bir dönem yönetimi altındaki mahalle burası. Bölge aslında diyelim. Fransızlarla İngilizler burayı işte Han Hanedanlığı galiba. Onlardan aldıktan sonra burada bir Fransız mimarisine dair bir şeyler yapmışlar vesaire. Şuraya da Wakong Mansion. İsimleri unutuyorum doğal olarak. Affola. Her yer böyle aşırı kalabalık. Sonuçta dünyanın en kalabalık 2. ülkesindeyiz. Şunun fotoğrafını çekmek için insanlar buraya geliyorlar.
1946 yazıyordu internette herhalde. Tarih öğretmeni değilim. Bu kadar çok tarihi bilmem de imkansız bir arada. 1946'da falan herhalde tamamen Fransızlar devrediyorlar. Gençlerin elinde sürekli, herkesin elinde kameralar, telefonlar. En rahat video çektiğim ülke Çin olabilir. Çin Halk Cumhuriyeti. Burayla sembolleşen de bina burası. Bir de şey, mesela ben elimle böyle gösteriyorum. Eskiden hani elimle şöyle gösterirdim falan ya. Bu çok ayıp bir şeymiş Çin'de. Ama şöyle avuç içiyle gösterebilirsin dediler. Vay, ablanın araba çok iyi. Pardon, pardon. Şurada bir kahve içeceğim. Bir şeyler atıştıracağım. Ve Şangay'da son ziyaret edeceğimiz yere geldik. Jiang Temple adında bir yer burası. Şangay'ın en ünlü tapınağı. Girişte şurada ikiye bölünüyor kuyruk. Bir normal bilet alanlar, bir de bir de turistler için burada ablalar 50 yuana, yani 250 liraya falan, 230 liraya şu tapınağa geliyorsunuz. 1600'lü yıllarda yapılmış olan bir tapınak. Aa, çok ilginç. Ne yapıyorlar? Bozuk para fırlatıyor herkes. Burası bir Budist tapınağı. Niye para fırlatıyorlar acaba? Olay şuymuş. İnsanlar dilek tutup parayı oradan içeriye atıyorlarmış. Ve böyle kendi inançlarında da dört yana dönüp burası böyle Şangay'da yer alan, Şangay'daki en meşhur Budist tapınağı burası. Çin Budizmi ve diğer Tibet Budizmine göre, Tayland Budizmine göre kültürel değişiklikler gösterebiliyormuş. Budizm bir din değildir. Budizm bir inanıştır. Bir felsefe, aslında bir öğreti. 500 milyonu aşkın inananı var. Biz de bugün Şangay'daki bu tapınağa geldik görmeye. Buda da aslında Hindistanlı bir prens kendisi. Benim görmek istediğim Çin'deki en önemli tapınak da Kung Fu Tapınağı, Shaolin Tapınağı. Bakalım, gidebilirsek ileriki bölümlerde o Kung Fu Tapınağı'nı göreceğiz. Ejderha sembolleri var. Ejderha gücü temsil ediyor. Budizm'de fil var, aslan var. 7 tane hayvan olması lazım bildiğim kadarıyla. Budizm'de önemli. Şimdi size videonun bu bölümünde çok özel bir şey anlatacağım. Bu gördüğünüz işaret Nazilerin o gamalı haçına benziyor. Ama o değil, kesinlikle o değil. Bu aslında kader çarkı. Peki bu kader çarkını Berko şimdi niye anlatıyorsun diyeceksin. Sivas ile Çin arasında bir bağlantı kurun desem aklınıza hiçbir şey gelir mi? Sivan Hafik'te Karlı adında bir köyde yaklaşık 800 yıllık bir çeşme var. Bu çeşmenin üzerine Türklüğün öz tamgası olarak geçer. Aynı zamanda bir şamanizmden kalma bir şey. Başka milletler, başka inanışlar da farklı şeyler için kullanmışlar, sembolleştirmişler. Budistler de yine aynı şekilde bu haccı, bunu aynısını kullanıyorlar. Aslında kader çarkını anlatıyor bu olay. Niye peki bu işaretin gerçek adı ne? Svastika işaretin gerçek adı. Türklük Oz tamgası olarak da geçiyor. Yani neden Türklük Oz tamgası diyorlar? Öz tamgası diyen de var, öz damgası diyen de var aslında. Zaman içerisinde değişmiş belki onun adı. Fakat ozlaşmaktan geliyor aslında. İşte ozlaşarak Tanrı'ya erişmeyi ve öbür dünyada şekil değiştirerek başka bir dünyada aslında bir ahiret inancı gibi bir şey. Bunu da işte kader çarkı olarak bu simgeyle sembolleştirmişler.
Yani Budizm'de de bu aynı şekilde galiba kader çarkı olarak kullanılıyor. Yani Sivas'taki bir köydeki çeşmedeki işaretin aynısı Çin'de, Şangay'daki bir tapınakta da var. Ben keşişlerin yanına geldim. Keşişler de dışarıya çıktılar. Biri sanırım başka bir ilginç bir olay da arkamdakiler dilenciler bildiğin şeyle Alipay ile ödeme alıyorlar. Alipay ile dileniyorlar. Hem kutuyu tutuyorlar hem de diyor ki Alipay, Alipay diye. Böyle. Hadi gidelim artık. Her adımı başka bir olay Çin'in. Her yerde AVM var ya. Her yer alışveriş merkezi. Yatağına gidene kadar alışveriş yapıyorsun ya. Çok enteresan. Vay be. Yeteneğe bak. Gerçekten tesadüfen girdiğim bir parktaki bu yaştaki insanlardaki enerji harika, müthiş. 100 yaşında insanlar falan görüyorum böyle otobüsün içerisinde.